Arkadaşlar size şöyle göstermek istiyorum. Buyurun. Pilavımın ne kadar güzel olduğunu bakınız, tane tane. Oh oh oh. Şöyle pilavla birlikte etini karıştırın da yiyin. Bakın arkadaşlar. Şu enfes lezzeti lütfen siz de deneyin. Ama pilavım süper. Bakar mısınız? Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sokak lezzeti yapıyorum. Sokakta, arabalarda satılan nohutlu pilav ve tavukla birlikte bu enfes lezzeti sizlerle paylaşacağım. Bunun için 3 tane kalçalı butum var. Bir kuru soğanım var. Bir tatlı kaşığı tuzum. Pişerken lezzetlenmesi için. Bir de tane beyaz karabiberim var. Pilav da yapacağımız için arkadaşlar siyahını koymuyorum. Çünkü tavuk suyumuzun renginin bozulmasını istemiyorum. Şimdi üzerine şöyle 1,5 su bardağı su bırakıyorum. 1,5 su bardağı da ilave ediyorum. Toplamda 3 su bardağı ile şimdi pişirme aşaması. Tavuğumuzu ocağa koydum. O pişerken bu aşamada nohutumu akşamdan ıslatmıştım arkadaşlar. Onu pişmesi için koydum. Tabii ki ben pişirirken arkadaşlar 1 kilo nohutu pişiriyorum. Poşetleyip derin dondurucuya atıyorum. Şu üzerindeki gazı alırsanız eğer nohut sizi rahatsız etmez bu pişme aşamasında. Buradan 1 bardak nohut kullanacağız ama ben tabii ki pişirmişken 1 kilo nohutu pişiriyorum. Tavuğumuzun suyu kaynadı. Şimdi ocağımın altını kısıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum, bakın. Tavuğumuz zaten kemiğinden ayrıldı. Tavuğumuz pişti. İçinden soğanı alıyorum. Tavuk suyunu süzüyorum. Etlerim de soğuyunca didikliyorum. Pilavımı yapıyorum, birleştiriyorum. 3 su bardağı baldo pirincimi 3 su yıkadım. Üzerindeki nişastasını arındırdım ki pilavım tane tane olması için. Bakınız. Şimdi nişastasından arındı. 15-20 dakika soğuk suda arkadaşlar bekletiyoruz. Kesinlikle sıcak değil. Pişmiş olan tavuğumu kemiğinden bu şekilde temizliyorum arkadaşlar. Derilerini ayırıyorum. Sadece et kısmı kalacak. Bu şekilde. Çok sıcak. Biraz daha soğumasını bekliyorum. Bir fincan zeytinyağımı tenceremin içerisine bırakıyorum. Ocağımın altını açtım. Zeytinyağımı ılımasını bekliyorum arkadaşlar. Yanmasını değil, sadece ılımasını. 1 su bardağı haşlanmış nohutumu ilave ediyorum. Şöyle bir 3 dakika. Suda bekletmiş olduğum pirinçlerimi ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Üzerine 6-7 damla limonumu sıkıyorum. Tane tane olması için. Daha sonra kısık ateşte güzelce pirinçlerimi kavuruyorum. Hiç durmadan bu aşamada arkadaşlar karıştırın. Pirinçleriniz güzelce kavrulsun ki tane tane olması için. Arkadaşlar şöyle güzelce bir 5 dakika nohutla birlikte pirinçlerimi kavurdum. Size bir püf noktası vereyim. Şöyle nohutla ilgili. Bakınız arkadaşlar, bu pilavlık nohut küçük olur. Yani bu doğal nohut aldım ben. Küçük nohut yakışır nohutlu pilava. Bunu size söylemek istedim. Şimdi haşlamış olduğum tavuğun suyunun 1 bardak kalmış. Onu ilave ediyorum. Şöyle bir güzel 1 dakika önce tavuk suyunu bir çeksin. Sonra su ilavesi devam edecek. Bakınız. Şöyle bir güzel çektirdim şimdi tavuk suyunu. Of 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 mis. Şimdi 2. su bardağı suyumu ilave ediyorum. 3. su bardağı suyumu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Niçin? Küçük kahve ocağını alacağım. Orada yavaş yavaş yavaş
pişecek. Bundan sonraki aşama olabildiğince kısık ateş. Şöyle baktım arkadaşlar, pilavımız suyunu çekmiş. Hemen buharı kaçmasın. Kapatıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Bohçayla sarıyorum. Bir 20 dakika dinleniyor. Şimdi pilavım demlendi. Bakınız nasıl buhar yaptı. Şöyle buharını alıyoruz. Buyurun. Tane tane nohutlu tavuk sulu pilavımız hazır. Şöyle güzelce bir karıştıracağız arkadaşlar ki böyle bakınız nasıl dökülüyor tane tane. Şöyle yapayım size. Daha tam soğumamış tabi. Biraz daha demlense daha tane tane olur. Buyurun. Tane tane pilavımın sırlarını size verdim. Şu güzelliğe bakınız. Nohutlarım da tam pilav nohut arkadaşlar. Bakar mısınız? Küçücük küçücük. Şöyle şu şekilde şimdi pilavımız hazır. Üzerin tavuğunu hazırlayacağım. Tavuğumu da bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Pişerken tuz koymuştum ama şimdi tekrar şöyle bir çay kaşığı üzerine tuzumu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı yeterli. Çok az da karabiber. Şimdi bu şekilde dilerseniz pilavın üzerine koyabilirsiniz. Fakat ben tereyağında şimdi bunu biraz sote yapacağım. Lezzetini artıracağım. Bir tatlı kaşığı tereyağımı tavama aldım. Hazırlamış olduğum tavuklarımı tereyağının üzerine ilave ediyorum. Şöyle 5 dakika tereyağında lezzetlendiriyorum. Bu yağlama işlemini yapmasanız da olur ama tavukta pek lezzet yok ki arkadaşlar. Köy tavuğu değil, bu market tavuğu. O yüzden biraz lezzetlendiriyorum. Böyle çok lezzetli oluyor. Şu şekilde tavuklarımız sote oldu. Ocağın altını kapatıyorum. Şöyle yağını güzelce karıştırdıktan sonra, çünkü yağ alta çöküyor arkadaşlar. Lezzeti de arttığında. Buyurunuz. Şöyle alıyorum kaseme. Bakar mısınız pilavın güzelliğine tane tane. Daha sonra tabağımı ters çeviriyorum. Şu şekilde hazırlıyorum. Buyurun, pilavımız bu şekilde hazır. Bakar mısınız arkadaşlar, tereyağından sonra tavuklarımız ne kadar lezzetli oldu. Şöyle üzerine dilediğiniz kadar tavuk koyabilirsiniz. Dilerseniz çukur da açabilirsiniz. Ben bugün açmadım. Şöyle biraz tavuğun etrafa dökülmesini istiyorum. Buyurun arkadaşlar. Şimdi tavuklarımızı da etrafına birkaç parça da koyalım. Buyurun. Bir de kendi yapmış olduğum biber turşumdan şöyle koyuyorum. Evet arkadaşlarım, nohutlu pilav ve tavuk eşliğinde sokak lezzetimi sizler için hazırladım. Muhteşem bir lezzet oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum. Arkadaşlar size şöyle göstermek istiyorum. Buyurun. Pilavımın ne kadar güzel olduğunu bakınız, tane tane. Etlerim de tereyağında sote yaptığım için bakınız ne kadar güzel. Hepsini birlikte. Şimdi sizin için şu şekilde sizin adınıza yiyorum. Arkadaşlar bu süper bir şey. Süper. Yanında da ev turşusu olmazsa olmazı. Bakınız arkadaşlar. Şu güzelliği görüyor musunuz? Oh oh oh.
Şöyle pilavla birlikte etini karıştırın da yiyin. Bakın arkadaşlar. Şu enfes lezzeti lütfen siz de deneyin. Ama pilavım süper. Bakar mısınız? Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Nohutlu tavuklu pilavım bitti. Sokak lezzetlerini sizler için hazırladım. El arabalarında, sokaklarda satılan bu güzel lezzeti sizler için videosunu çektim. Bakar mısınız pilavım nasıl? Tane tane oldu. Tavuğum da tereyağında sote yaptığım için üstün lezzetli oldu. Eğer tavuklu pilavımı beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Selvi'nin mutfağını izlemeye devam edin.